Yani 5 çeşit peynir kullanıyorsun burada, hani sadece toz peyniri gibi erkek peynir kesinlikle kullanmıyoruz. Hani yediğin zaman dersin hani harbiden fiyatını gerçekten hakkını veriyor. Anadolu'daki en sağlam kalesi Konya'yı 2 kez başkent yaptı. Deneyelim. Pizza gibi ya, baksanıza. Çok etkileyici. Şu güzelliğe bakın ya. 200 liraya değer mi? Koku, güzel bir koku geliyor değil mi? Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'ya davet ediliyor. Bunların fiyatları 2500'den başlar, 7000 liradan çıkar. Bu böyle 2500 diyelim. Ya insana olan hoşgörüsü. Mesela şu an günümüzde en çok sıkıntı çektiğim Evlenmek isteyen çiftler burada alışveriş yapıyorlar. Kolay gelsin. Kendin hazırlıyorsun böyle. Evet, kendimiz hazırlıyoruz. Bunları sen hazırlıyorsun. Orada da var. Şükür ya Rabbi. O sikkeler ayrı ayrı sultanların sikkeleriymiş. Mesela Alaaddin Siyavuş sikkeleri böyle. Konya Otogarı'ndan herkese selamlar, sevgiler. Ben bir tane çantayı bırakacağım emanete ama buradaki emanet 110 lira istiyor bir çanta için. Dolapları var, küçük dolap, büyük dolap. 50 lira falan bekliyordum. Ankara'da aynısını yaptım. Ankara'da 60 lira verdim. Yani 50-60 lira olsa neyse. 110 lira çok fazla. Buradan birilerinden rica edeceğim. Arkamdaki çantayı bırakabilirsem çok iyi olur benim için. Ondan sonra ilk önce yağ somonu diye bir börek yiyorlar. Ondan sonra Mevlana, Bedesten, spontane gelişecek olaylar da olacak tabii ki. Bir gezelim, bir görelim bakalım nereleri gezeceğiz, nereleri göreceğiz. Beraber izleyip göreceğiz. Çantaları kimse emanet almıyor. Ya 110 lira ödeyeceğim ya da bu çantalarla beraber gezeceğim. Ama bu çantayla beraber de gezilmez ki ya. Hızlı bir karar vermem gerekiyor. Şimdi 2 tane çanta bırakınca daha mantıklı geldi bana. Bir tane dolap kiralıyorsun. Küçük dolap, büyük dolap. Büyük dolaba sığdı benim büyük çanta. Hatta birazcık boşluk oldu üst tarafta. Diğer siyah çantayı da koydum üstüne. Şu anda çantasız bir şekilde gezeceğim. İyi oldu, daha iyi oldu ya. Şimdi çarşıya gidelim. Konya gezisinden sonra bir sonraki video Konya'daki obruklar olacak konumuz. Konya'daki obruklar, tarlalara gideceğim. Bakalım bu obruklar neden oluşuyor? Onu anlatacağım bir sonraki videoda. Benim büyük şehirlere girmeme nedenimi az çok anlayabildiniz. Çantayla uğraşıyorum, emaneti bırakıyorum, para ödüyorum, ücret falan gidiyor. Yani para gidiyor. Onun dışında yatacak yer bulamıyorum, çadır kuramıyorum, otogarda yatmak zorunda kalıyorum falan filan. Bir sürü şey. Bir de buradan otostopla çıkmak da zor oluyor. Dolmuşla ya da otobüsle çıkacaksın. Yani çok şey var ya. O yüzden büyük şehirlere girmemeye özen gösteriyordum her zaman. Herkes soruyor, niye Samsun'a girmedin, niye İzmir'e girmedin, niye buraya girmedin, şuraya girmedin. Ben de girmek istiyorum ama bunlar var, bu etkenler var. Dolmuşla çarşıya gideceğim. Çarşıya gidiyor mu abi buradan? Soralım bakalım. Ha, Mevlana'ya falan gidiyor. Bu gidiyor. Mevlana'ya gidiyor değil mi? Mevlana. Nereye? Arada neresi gidecek? Bu garantiler var ya. Alerjide buradan gidemedi. İki dolmuş yapman lazım. Hangisine bineceksin abi? Çarşıya gideceksin, çarşıdan bir daha bineceksin. Çarşıya giden çalışıyor. Buna bineceğim. Çarşıya gideceğim, bir daha bineceğim. Ne kadar? Mevlana 18. 18. Şu anda Konya'nın çarşısına yakın bir yerdeyim. Hatta Mevlana Müzesi'ne yaklaşık bir 500 metre uzaklıktayım. Şöyle buradan Mevlana'nın kubbesi gözüküyor. Yeşil kubbe. Görüyor musunuz bilmiyorum ama ben görüyorum net bir şekilde. 2 tane minare, bir de bir tane kubbe var. Şu taraflarda, arka tarafta bir tane yağ somonu, etli ekmek yapılan bir yer var. Yağ somonu yiyeceğim. Yağ somonunu deneyeceğim. Kahvaltı yapmadım zaten, bir şey yemedim. Oraya gidip yağ somonu yiyelim. Yağ somonu yedikten sonra Mevlana'ya gideceğiz. İlk durağımız Mevlana Müzesi olacak. Ne var içinde? Abi ette şey var, kavurmalısı var, pastırmalısı var, sucuklusu var. Ondan sonra
şöyle söyleyeyim, sebzeli isteyen varsa sebzeli oluyor. 5 çeşit peynirinden oluşuyor yağ somonun geneli. Daha çok hangisini tercih ediyorlar? Daha çok şöyle söyleyeyim, orijinali klasiktir bunun. Orijinalden kavurmalı, atom, analizi hepsinden tercih ediliyor. Orijinali Sadece peynirlidir. peynirli. Aynen. O zaman ben bir tane peynirli alabilirim. Tabii yani. ki. Orijinalinden. Bu şu an etli ekmek değil mi? Bu şu anda etli ekmek. Etli ekmek ne kadar öyle? Şu mu abi? Evet. Abi bunun tanesi şu anda 200 TL. Yağ somonu O da 200'den başlar 290'a kadar gider. yani bir tane. Bir tane kişi için idealdir. Bu şu anda orijinali bu abi. Yani 5 çeşit peynir kullanıyorsun. Burada hani sadece toz peyniri gibi ertme peynir kesinlikle kullanmıyorsun. Hani yediğin zaman dersin hani harbiden fiyatını gerçekten hakkını veriyor. Ha şu anda mesela yapanlar çoğu yerde 70 liraya da 80 liraya da yapan var. Yağ somonu. Gördüğünüz üzere peynir koydu, beyaz peynir. Bir de siyah peynir koydu. O siyah peynir Küflü peynirdir, tuzludur, lezzetlidir yani. yani rengi biraz ilk defa böyle peynir görüyorum Ya da. şimdi bu rengin çok yoğunluğu yağlı ve kaliteli olduğunu şey yapar. Bazen bunun beyaz renkleri de var. Mesela Evet. o tam oluşmamış. Yani tam yağlı değildir. Bunun siyahlığından ötürü mesela çok koyu olması şeyden yanadır. Hem yağlı hem de kalitelidir, antibiyotiktir bu. Bu rengini almasının sebebi hani serin, rutubetsiz yerde yavaştan küflenir. Ha. Doğal antibiyotik olarak küflenir. Kendiliğinden küflenir. Beyazken şeye mi dönüyor? Beyazken yeşile dönmeye başlar. Anladım. Küflenir. Küflenmesi hani şöyle söyleyeyim. Yani zehirleyici bakteri değildir. Bunun misalini vereyim. Normal doğal antibiyotik içeren küf bakteriler üretir kendi içinde. Deneyelim. Sen baba. Allah adamı sabah Pizza gibi ya, baksanıza. Vallahi. Uzadıkça uzuyor. Ben böyle yemek yerken eski şeyimi özlüyorum ya, böyle yemek yiyordum ya, hani tanıtıyordum yemekleri. Onu bayağı özledim. Bu yolda da çok böyle yemek de yemedim. Biraz ekmeğin üstündeki susamlar aşırı derecede lezzet katmış. İçindeki yağ da lezzet katmış. İçindeki peynir apayrı bir şey. Yani diyecek bir şey yok. Vallahi ağızda eriyor ve tadı çok güzel. Hop. Yedikten sonra tadının lezzeti, tereyağının kaliteli bir tereyağının lezzetinden dolayı gerçekten çok beğeniyorlar. Bu tabi yerinde yendiği zaman fresh olarak çok lezzetli. Biz bunun paketini de yapıyoruz soğutma olarak. İstediğiniz memlekete götürüp orada ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Tabi yerinde yemek, bu tür yöresel yemekleri her zaman daha avantajlı, daha güzel olur. Size soruyorum, sizce 200 liraya değer mi? Ben zar zor yedim. Bir tanesini zar zor yedim tek başıma. Ama siz 2 kişi gelirseniz bence bir tanesini rahatlıkla yiyebilirsiniz. Olmadı atom da isteyebilirsiniz. Atom 290 lira. 200 lira da yağ somon. Yani bana göre bilmiyorum, hani beni biliyorsunuz, ben geziyorum, 200 lira verdim ama pahalı ya, pahalı. Yani ben şey bekliyordum, 70 lira, 80 lira, 90 lira falan bekliyordum da 200 lira. Hiç fiyatını sormadan olsun ya, bir şey olmaz. Olsun. Ama kesinlikle Konya'ya gelirseniz yağ somonu yemeden gitmeyin. Şu anda Mevlana'ya doğru gidiyorum. Mevlana hemen ileride. Konya'ya ilk girdiğinizden itibaren her yerde kahverengi levhalar görmeniz mümkün. Çünkü her yer tarihi yapıtlar var, tarihi yerlerle dolu. Camiler, medreseler, müzeler, her şey var. Kale,
kilise, manastır, tarihi yerleri seviyorsanız gerçekten Konya tam olarak nokta atışı olacak. Caddede levhalar sağdan soldan düz, hepsi kahverengi. Kahverengi levhalar, onları görünce hani merak edip bakasım geliyor. Hani o kahverengi tarihi yerdir, sit alanıdır. Yani gidip görmek istiyorum her zaman. Kendi özel aracım veya imkanlar olsa vallahi kahverengi yerlerin hemen hemen hepsine gider, ziyaret ederim, bakarım, merak ederim. Tarihine bakarım, geçmişine, hikayesine. Özellikle bu tür yerlerin hikayeleri çok ilgi çekici oluyor. Çok değişik hikayeleri oluyor, efsaneleri oluyor. Şimdi önümde Mevlana Müzesi var. Oraya doğru gidiyorum. Şu önümde de sanırsam Mevlana Konya'nın kalbi dediğimiz, çarşı merkez dediğimiz yer var. Hatta Konya yazısını gördüm. Şehrin yazısı olan yerler genellikle kalbi ve merkezi çarşı oluyor. Yani merkezi oluyor. Herkesin bildiği yer. Mevlana Müzesi. Ziyaret saatleri sabah 9'da açılıyor. Akşam saat 6.30'a kadar. Şöyle direkt buradan geçelim. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş bulduk. Evet, şu anda Mevlana Müzesi'ndeyiz. Burada da Küstahan Kapısı. Bu Küstahan Kapısı'ymış. Burası Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın en yüksek gelir elde edilen yermiş. Şu anda ücretsiz bir şekilde giriyorsunuz. Burası daha önce Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesiymiş. Ve şöyle bir şey de var. 1231 tarihinde vefat edince türbedeki bugünkü yerine defnedilmiş. Yani bu defin gül bahçesine yapılan ilk defindir. Sultanu Ulema vefat edince buraya defnetmişler. 1231 tarihinde vefat etmiş. Sultan-ı Ulema gül bahçesi iken buraya defnetmişler. Mevlana'nın ortasında bir tane şadırvan. Şöyle kubbeli bir şadırvan. Bakalım. İçeri girmeden önce, şimdi bu giriş kapısı, içeri girmeden önce sizlere bir şey göstereceğim. Ben bunu daha önce görmüştüm. Şurada yazıyor mu? Yazıyor. Anlatımına göre bu doğum, tek kişi olarak doğuyorsunuz. Sonra burada eşiniz oluyor, 2 kişi oluyorsunuz. 2 kişiden 3. kişiye, yani çocuğunuz oluyor. Çocuk ayrılıyor, sizden 2 kişi kalıyorsunuz. En son böyle defnediliyor, cennete gidiyorsunuz. Anlamı bu. Bir yanlışım varsa düzeltin. Ben böyle biliyorum. Sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Gerçekten yolculuk etmek, otostop çekmek, uykusuz kalmak, otogarlarda uyumak, sokakta uyumak. Üstüne bir de bilgilerine bakmaya çalışıyorum. Giriş bu taraftanmış. Bu çıkış tarafı, bu giriş. Buradan gireceğiz. Buradan temiz galoş alıp girelim.
Sakallı Şerif Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit tarafından Konya Alaaddin Camii'ne hediye edilmiştir. 40 bohçaya sarılmış altın çerçeveli küre içerisinde muhafaza edilmektedir. Koku, güzel bir koku geliyor dediler de. Deri seccadeymiş bu. Kısa mı yoksa kesilmiş mi, bana mı öyle geliyor? Çok kısa. Baksanıza şu kadar. Dervişlerin seyahat ederken yanında taşıdıkları deriden yapılmış seccadeymiş bu. Cübbe. Bahattin Veled'e ait cübbeymiş bu. Burada da bir tane cübbe var. Bu da Hazreti Mevlana'ya ait. 13. yüzyıl. Sakalı Şerif. Burada da bir tane sakal var herhalde. Sultan II. Mahmut dönemi sadrazamlarından ve Mevleviliği temayüz etmiş Halet Efendi tarafından Konya Mevlana dergahına hediye edilmiş. Kan taşından yapılmış altın çerçevesi yakut ve zümrütlerle süslenmiştir. Şimdi Mevlana bildiğiniz üzere Afganistanlı kendisi. Afganistan'ın Belh şehrinden 7 yaşındayken ailesi Şam, Halep üzerinden Anadolu'ya giriş yapıyor. Sivas tarafından en son olarak şeye geliyor. Karaman'a gelip Karaman'da yerleşiyorlar. Karaman'a yerleşiyorlar. Orada irşat faaliyetlerine başlıyor. İrşat, doğru söyledim sanırım. İrşat, yani dini faaliyetlerine başlıyor. Mevlana daha 7 yaşındayken göç ediyorlar buraları. Ondan sonra Mevlana 1225 yılında kadınla evleniyor orada. 2 tane çocukları oluyor. Sonra eşi vefat ediyor ve ikinci evliliğini yapıyor. Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Konya'ya davet ediliyor. Konya'ya geliyorlar. Konya'da yaşamlarını sürdürüyorlar ta ki vefat edene kadar, ölene kadar. Dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışıyorum. Mevlana'nın asıl adı Mevlana Celaleddin Rumi olarak geçiyor. 1207 yılında Afganistan sınırları içerisinde yer alan, dediğim gibi, Bel şehrinde doğuyor. Larende Karaman'ın eski adıymış. Larende'ye göç ediyorlar. Oraya yerleşiyorlar. Mevlana 1225 yılında dediğim gibi evleniyor. Evlendiği kişinin adı Gevher Hatun'muş. 2 tane oğlu oluyor. 2 tane çocuk dünyaya geliyor. Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'ya davet ediliyor ve hayatlarını burada sürdürüyorlar. Olur. Buraya karşı mı? Buradan çıkalım. Size Konya'nın meydanını göstereyim. Konya'nın merkezi. Bu da Çelebiyan Kapısı olarak geçiyor. Şöyle bakın, insanlar buradan geçtiğinde eğilerek geçmek zorunda kalıyorlar. Eğilmenin, daha önce de videolarımda görmüşsünüzdür. Eğilmek saygı oluyor. Çünkü bir yere girdiğinizde bir muteber insanın, alimin yerine giriyorsunuz. Orada eğilerek, saygı göstererek girmeniz gerekiyor. Ve çıktığınızda da eğilerek çıkıyorsunuz oradan. Aynı şekilde o kapıda, o zincirlerde o anlamda yapıldığını düşünüyorum. O sebepten dolayı yapıldığını düşünüyorum ben. İçeride çünkü yatan zat muteber, alim bir kişi ise eğilerek içeri giriyorsun. Burası Konya'nın merkezi. Herhalde Konya'nın meydanı olarak geçiyordur. Hatta evet, orada Konya yazısı var şu ileride. Ortada bir tane şadırvan var. Bu şadırvan da Sultan Selim Camisi'ne ait. Sultan Selim Camisi 1570 yılında yapılmış. Şurada hatta gözüküyor yazı. Hemen Mevlana'nın yanında bir cami daha. Konya'da çok cami görmeniz normal. Her yerde cami var. İçeriği göstereyim sizlere. Hemen içeriği gösterip çıkalım.
Bu arada Mevlana Müzesi hakikaten çok kalabalıktı. Bugün hafta içi olmasına rağmen bayağı yerli ve yabancı turistler vardı. Çok kalabalıktı. İçeride çok şey yapamıyorsunuz, hani içeride çok görüntü de alamıyorsun kalabalıktan dolayı. İnsanlar geliyor orada türbede, Mevlana'nın türbesinde dua okuyor. Biri ağladı ya, biri ağlayarak dua okuyordu, dua ediyordu. Allah sabır versin, Allah yardımcısı olsun. Ne ağlıyorsa inşallah dilediği gibi olsun, kabul etsin. Allah kabul etsin diyelim. Gönüllerin şehri. Şöyle manzara. Gayet güzel değil mi ya? Konya yazısı. Selimiye Camisi diyorum. Sultan Selim Camisi. Edirne kalmış aklımda, Selimiye Camisi. Ama Selimiye Camisi çok güzel değil miydi arkadaşlar? Edirne videosunu izleyenler bilir. Ya Selimiye Camisi o kadar güzeldi ki anlatamam sizlere. Sultan Selim Camisi ve Mevlana. Tek minareli. Bir de tek minaresi var. Böyle meydan. 2 katlı otobüsler dikkatimi çekti ya. Çok güzel değil mi? 2 katlı otobüsler. Yabancı dizilerde, filmlerde hep 2 katlı otobüsler oluyordu. Çizgi filmlerde vesaire. Kendi ülkemizde görmek çok güzel ya. İlk gördüğümde yabancı bir otobüs zannettim de 42 plakaymış. Oluyor ya. Yavaş yavaş oluyor. Vallahi ülke şu ekonomik kriz vesaire olmasa, onlardan bir kurtulsak, bir normalleşse, bir düzelse var ya, bence bizden daha mutlusu olmaz bu ülkede. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz maalesef ama ekonomik sıkıntılar var, maddi sorunlar var. Onlar hal oldu mu tamamdır. İnşallah hal olur. Tarihi Bedesten Çarşısı. Konya'nın meşhur Tarihi Bedesten Çarşısı'na girdik. Öncelikle ben Fuat Diri. Ben Caner Koyduk. Nevşehirliyim ben. Buralı değilim. Evet. Aha. Memnun oldum. Ama Mesnevi'yi okudum. Yani Konya'nın kadim tarihi hakkında da işte çok fazla bir bilgi sahibi değilim ama Mevlana'yı bilmek, Konya'yı bilmek demek. Her yılda burada Şebi Aruz törenleri düzenleniyor. Bozkır'ın içinde büyük bir medeniyet. Siz nerelisiniz? Ben Cizreliyim. Kapadokya'ya gezdiniz mi? Evet. Benim Gezdim. memleketim orada. Bugün mü geldiniz buraya? Ben dün geldim. Sanayisini, araç tamiri için geldim. Burada da dinlenip çay içiyorum. 24 bin küsür beyitten oluşan bir mesnevi. Yani dünyanın tanıdığı bir şair, filozof, din alimi. Artık hangi kategoriye koyarsam. Evet. Yani onu okuyup anlamak, buraya aşık olmaya yeter. Sadece Mevlana'sı yeter. Ya insana olan hoşgörüsü. Mesela şu an günümüzde en çok sıkıntı çektiğimiz olay İslamiyet'in yanlış anlaşılması. Arap kültürünün İslamiyet adına dayatılması. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, bu zatlar bu bölgede Türk birliğini sağlayan, Türk hoşgörüsünü topluma enjekte etmeye uğraşan, topluma kabul ettirmeye uğraşan büyük düşünürler, büyük hümanistler. Yani ne olursan ol yine gel demek. Her baba yiğidin harcı değil. Yani bu kadar hoşgörü sahibi olmak ilahi bir güçten alınan destekle olabilir sadece. Ne olursan ol yine gel. Anlatabildim mi? Evet. Bu kadar hoşgörülü, yani nefsini, kibrini bu kadar yenebilmek her kula nasip olmayan meziyetler. İnsana bahşedilen en büyük mükafat bence. İnsanların en yakınlarını kıskandığı, yani birbirini çekemediği, kibrin tavan yaptığı şu çağda böyle insanların bıraktığı eserler ve var olduklarını bilmek hayata karşı biraz daha direnç sağlamanızı, biraz daha dik durmanızı öğretiyor. Anlatabildim mi? Evet. Yani kişiselleştirmek istemem. Yani bir şehri bir kişiyle de tarif etmek mümkün değil yani. Değil, evet. Ama dediğim gibi yani bir şehri de kültürü var eder. Yani o kültürüne nüfus eden, nasıl diyeyim, söz sahibi insanların yaşantısıdır. Yani bir şehri şekillendiren. Diyeceğim bunlar Evet, arkadaşım. çok teşekkür ederim Rica abi. ederim. Çok güzel anlattın abi. Rica ederim. Eyvallah. Ben Çay Konya- için de çok teşekkür Afiyet ediyorum. olsun. Eyvallah Ne abi. Sağ olasın.
Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Hayırlı işler. Burası böyle komple Bedesten çarşısı oluyor. Şöyle Bedesten çarşısı devam ediyor. Kolay gelsin. Buraya bakıyorsun. Buraya bakıyorum. Fiyatını sorabilir miyim mesela? Bunun fiyatı ne? Ama bunların fiyatları Damatlık değil mi bu? 2500'den başlar. Bunlar damatlık yakalar çıkar ayrıyeten. Bunların fiyatları 2500'den başlar. 7000 liradan çıkar. Bu böyle 2500 diyelim. Örnek olarak. Evet. Bu ne kadar? 2500 mü gerçekten? Bunun fiyatı 3800. 3800 bu. Damatlık. 3800. En pahalı hangisi? Şu. 7000. Bu en pahalısı. Aynen. Peki neden en pahalı bu? Ama hem markası farklı hem kumaşı farklı. Markası ne? Aynen. Bu Korza. Ha. Korza markalı. Aynen. Bu Bunun hem markası düşük. Bisir. Kalitesi de şuna bakarak biraz Evet. düşük. bunun kalitesi. Ne kadardı bu? Bu 7000 lira. 7000, 3500. Aynen. Kolay gelsin. Sağ olasın. Allah Eyvallah. razı olsun. Sağ olasın. Ucuz bence ya. Ben şey zannediyorum hani 15-20 bin arası zannediyorum. Bana uygun geldi damatlık. Evlenecek çiftler bence buraya gelip alışverişlerini burada yapıyorlar. Dır. Kolay gelsin. Sağ ol. Bir şey soracağım ya. Evlenecek çiftler buraya geliyor değil mi genellikle? Bedesten çarşısında alışverişlerini yapıyorlar. Şimdi bu bir şey için değil mi? Çiftler için. Evet, isteme çiçeği tanışma Ha. olarak yapıyoruz. Tanışma, şey isteme değil mi? Evet. Kendin hazırlıyorsun böyle. Evet, kendimiz hazırlıyoruz. Bunları sen hazırladın. Evet. Orada da var modellerimiz. Buradaki gördüğün bütün çiçeklerin hepsini ben yapıyorum. Vallahi eline sağlık ya. Ne kadara mesela bu böyle? Bunların fiyatları 300-350 liradan başlıyor. Fiyatları 2000 liraya kadar çıkıyor. Değişiyor. 2000 liraya kadar çıkıyor. Evet. Peki 2000 liraya çıkma şeyi ne en pahalı olması? Üzerine isim yazıyoruz. Müsaade eder misin abla? İsim. Üzerine isim yazıyoruz. Ha. Baş harf yapıyoruz. Bu ne kadar Özel böyle? tasarım. Onlarda fiyatlar şu anda 2000 lira. 2000 lira. Evet. Bu. S harfi. Gerçek gül değil. Gerçek gül yapmıyoruz. Gerçek Anladım. gülü biz burada dayandıramayız. Tabii tabii. Aynen öyle. Kolay gelsin. Çok Teşekkür memnun oldum. ederiz. Sağ olun. Biz de Eyvallah. memnun olduk. Teşekkürler, kolay gelsin. Bedesten çok büyük ya. Bedesten çarşısı şey oluyor işte, kuyumcu oluyor. Evlenecek çiftler gelip alışverişlerini burada yapabiliyorlar. Elbiseler, mağazalar, ayakkabıcı, her şey var ya. Evet. Nasıl? Burası mı? Böyle değil mi? Daha var. Valilik mi? Yükçü, atıcı, rapçı. Ha. Çok büyükmüş ya. Büyük. Eyvallah. Eyvallah abi. Kazanma değil mi? Ben kazanmadım değil mi? Ama Nasıl? kazanma. Kolay gelsin. Bakın burada hep altınlar var böyle. Full altın yeri. Burası da işte altın çarşısı. Her caddenin bir şeyi var mesela. Siz elbise kısmında kuyumcu göremezsiniz. Veya kuyumcu kısmında elbiseci veya ayakkabıcı göremezsiniz. Düz, direkt sabit böyle. Hiç bozmamışlar. Bakın hepsi kuyumcu, gümüşçü, kuyumcu, gümüşçü diye geçiyor. Böyle ayakkabıcı. Ayakkabı dükkanları başlıyor. Bir sıradaki rota Darülmülk Sergi Sarayı. 1,5 kilometrelik bir yol var. 1,5 kilometre boyunca yürüyeceğim. Burada Mecmaul Bahreyn, Bahreyn anıtı. Bu anıtın tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum ama şurada yazılanlara göre şey diyor. 30 Kasım 1244 günü Konya'da burada görüştüler diyor. Muhammed Şemseddin Tebriz ile Mevlana, yani Şemseddin ile Mevlana burada görüşmüşler. Görüştükleri için anıt yapmışlar. İki denizin bütünleşmesi olarak adlandırılır. İki denizin bütünleşmesi, ama şöyle bir şey söyleyeceğim, tamam bunlar internette yazılabilir, olabilir, bunu internetten de bakabiliriz ama
Şunu bir düzeltebiliriz yani. Şunu bir yıkayabiliriz, temizleyebiliriz. Şu yazıları yeniden yazabiliriz. Çok zor bir şey değil. Vallahi zor değil. Baksanıza ya. Pislik içinde. Yani şunu bir temizlesek, değiştirsek çok güzel olacak. Anıt yapmışlar burada buluştukları için. İki denizin buluşması. Burası da Alaaddin Tepesi olarak, Alaaddin Tepesi Parkı olarak geçiyor. Büyük bir park böyle. Şehrimizin her tarafı çok güzel ya. Ülkemizin her şehri çok güzel. Cizre'den tutun Şırnak'tan, Silopi'den Edirne'ye kadar. Hepsi çok güzel abi. Biz çok şanslıyız aslında. Böyle bir toprağa, şehire ne bileyim zengin toprağa sahibiz. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin çok güzel toprakları görebilirsiniz. Zengin topraklara ve kültürel zenginliğe sahibiz aslında. O kadar çok yürümüşüm ki susadığımı fark etmemişim ya. Bayağı susamışım. Bugün de bayağı yürüdük. Allah'tan çantalar yok. Çantalar olmayınca kendimi şey gibi hissediyorum. Böyle kelebekler gibi, kuş gibi hissediyorum. Çok hafif. Şükür ya Rabbi. Şimdi Darülmülk sergi salonuna geldik. Ya normalde şuradaydım ben. Bak şuradan buraya baktım da yazmıyordu yukarıda. Büyük bir yazı yoktu. Şöyle döndüm buraya geldim. Meğersem buradaymış. Böyle kocaman bir meydan var. Konya yazısı. Ortada bir heykel var. Burayı görelim. Ondan sonra heykeli göstereceğim sizlere. Haydi bakalım. Buradan başlayacağız. İkinci katta var. Burası ve burası var. Önce buradan başlayacağız. Bu heykeller silikonla yapılmış heykeller. Ne yazıyor? 1. Rükneddin Mesud'un işi. Abi vallahi ben daha önce bal mumu heykellerini gördüm. Evet onlar acayip çok gerçekçiye benziyor ama bir o kadar da bu da çok benziyor. Bakar mısınız ya? Sanki konuşacakmış gibi geliyor bana şu anda. Kılıcını çıkaracak, ey hain kesecekmiş gibi. Fazla bir şey söyleyeyim mi? İlk izlenim muhteşem. Bakın çok güzel. Padişaha bakar mısınız ya? Öyle bir yapmışlar ki bakışı var sanki bir şeyler söyleyecek bana ya. Vallahi çok keskin bakıyor. Allah Allah. Ayrıntılar var ya, el, yüz hepsi yani kusursuz yapılmış. Anadolu'daki en sağlam kalesi Konya'yı ikinci kez başkent yaptı. Birinci Haçlı Seferi'nin en ağır sonucu İznik'in kaybedilmesi değildi. Haçlılar Antakya'da, Urfa'da, Trablus'ta Haçlı kemikleri kurdular ve Hazreti Ömer'den itibaren Müslüman idaresi altındaki Kudüs'ü geri aldılar. Bütün bir zaman boyunca Anadolu'nun halkları Bağdat Haçlıların zulmüne artık Anadolu'da Türklerin adaletini aranır olmuştu. Selçuklu Devleti'nin sikkeleriymiş. O sikkeler ayrı ayrı sultanların sikkeleriymiş. Mesela Alaaddin Siyavuş sikkeleri böyle. 3. Alaaddin Keykubat sikkeleriymiş. Bütün sultanlara ait sikkeler. Hani her sultanın kendisine has şekilleri var. Hepsi de birbirinden değişik. Yüzük. Bunlar altın mıymış abi? Üç tane altın. Bunlar da altın. Burası sanki böyle o canlandırma müzesi filmindeki gibi hepsi geceleri böyle canlanıyormuş. Düşünsenize. Müze kapandığı zaman bunların canlandığını düşünsenize. Böyle ortalıkta geziyorlar falan. Vallahi sanki böyle bana bakıyormuş gibi geliyor ya. Ve boyları demek ki gerçekten böyle 2 metre boyundaymış. Hepsi de uzun boylu.
Çok çok etkileyici. Şu güzelliğe bakın ya. Merhaba. Düşünsene merhaba diyorum, o da merhaba diyor. Bayılırım hemen. Neyse. Çıkalım buradan. Sikke basım adet fiyatı 50 lira. Buraya gelip sikke de basabiliyorsunuz. Baksanıza. Bunlar örnek sikkeler. Dışarısı yanıyor arkadaşlar. Dışarısı alev alev yanıyor. Böyle bir şey yok. Gözümü açamadım. Vallahi gözümü açamıyorum. Size bu heykeli göstereceğim. Burası da bir meydan. Konya yazısı var. Ama ne meydanı olarak geçiyor bilmiyorum. Darülmülk sergi salonunun hemen önünde böyle büyük bir meydan var. Burası ne olarak geçiyor? Vallahi duymuyorum. Gene duymadım. Gene duymadım. Kılıç. Aynen. Kılıç Arslan değil mi? Evet. Kılıç Arslan. Eyvallah, teşekkür ederim. Kılıç Arslan Meydanı. Kılıç Arslan. Değişik bir heykel ya. Yüzü yok, bir şey yok. Yüzü nerede ya? Vallahi yüzü yok. Sanki böyle perdeyle bir şeyler örtmüş. Ha, zırh bu. Yüzünde zırh var, o yüzden gözükmüyor herhalde. Değişik. Bu videoya veda ediyoruz. Kılıç Arslan Meydanı'nda Konya videosunu bitiriyorum. Konya yazısının önünde, Darülmülk sergi salonunun önünde, Kılıç Arslan Meydanı'nda videoyu sonlandırıyorum. Videoyu gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi, her türlü düşünceleriniz varsa olumlu olumsuz düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizin her türlü desteğinize ihtiyacım var. Ben artık yorgunluktan konuşamıyorum. Şimdi Obruklara doğru gidiyorum. Karapınar'a gidiyorum arkadaşlar. Karapınar'daki obrukları göreceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Haydi bakalım.